Şimdi bu videoda Cat6 kablolarını, data telefon kablolarını metrajını göstereceğim. Öncelikle projemizi açtığımız zaman araçlar çizim menüsünden ilk olarak DVG'leri birleştirmekle başlıyoruz. Buraya işte projemizin içerisindeki birleştireceğimiz DVG'leri bu şekilde atarak ve işte paftalar arasında mesafeleri, kaç tane kolon olmasını istediğimizi birleştirerek tamam diyoruz. Birleştiriyor program. Bu birleştirilmiş proje üzerinde çalışıyoruz. Şöyle bütün katlar hepsi aynı DVG'de oluyor. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü tek tek pafta çalışırsak orada yaptığımız bütün işlemleri işte burada 10 kat varsa 10 kere yapmış olacağız ama bu şekilde hepsini tek seferde yapıp işlemi bitirebiliyoruz. Daha sonra araçların içerisinde yine aynı şekilde çizimi düzelt tuşumuz var. Şu ayarları kullanmamız ideal oluyor. İşte çizgi toleransı 2 diyoruz burada. Tefriş toleransı duruma göre işte 5'ten başlayıp yavaş yavaş arttır. Onu daha sonra bakacağız. Şu anda bununla alakalı değil. Yani şurayı 2, 3 neyse yapıp burayı da bu şekilde işaretlemelerle çizimi düzelt diyoruz. Program kendi kendine düzeltiyor. Daha sonra çizgi düzelt kısmına geçiyoruz. Burada yapmak istediğimiz şey ne? Şimdi projeci kabloları çizerken tabii birleşim yerlerinden parçalara bölmüyor. Ve biz birleşim yerlerinde toplaya gitmemiz gerektiği için bunları oralardan uygun şekilde böldürmemiz gerekiyor. Şöyle yapıyorum mesela hepsini seçiyorum. Şimdi seçtim. Burada uç uca olanları bölme, yani kanal tipi bölme yapmasını istiyorum. Bunun manası ne? Şimdi eğer bu çizgiler uç uca değil de böyle birbirini kesip geçiyorsa şurada bölme işlemi yapmasını istemiyorum. Çünkü birbiriyle alakasız şeyler oluşuyor. Yani bu şekilde de istavroz gibi böyle 4 parçaya bölmesini istiyorsak bu işareti kaldırmamız lazım. Ama yok sadece şu şekilde şu durumları bölmesini istiyorsak bunun işaretli olması gerekiyor. Şimdi bir ayarımız daha var burada. Her layer'ı kendi içinde böl. Şimdi ben mesela burada kaç tane farklı layer seçtim. Bunları hepsini kendi içlerinde bölmesini istiyorsam yani mesela işte şurada kamera kablosuyla UPS kablosunu seçtim ama bunları birbirleriyle kesiştiği yerlerde bölmesini istiyor muyum, istemiyor muyum? İstemiyorsam her layer'ı kendi içinde böleceğim ama projede layer hataları oluyor. Onları da incelesin gibisinden istiyorsak bu işareti kaldıracağız. Şimdi bu proje biraz daha düzgün layer'lı çizildiği için her layer'ı kendi içerisinde bölmesini istiyorum. Çizgileri yine tolerans değerimi şurada 3, 5 işte neyse projenin şeyine göre nasıl düzgün çizilmişse 0 veya 1 bile diyebilirim ama işte ufak tefek böyle tam uçuca gelmeme gibi şöyle minik aralarda bir hatalar oluşmuşsa çizim hataları bunları gidermek için bir tolerans değeri giriyorum. Minimum uzunluk dediğimde hani bu girdiğim uzunluğun altında parçalar oluşturmasın program. Yani şurada bazen işte şöyle geliyor çizgi şöyle minicik bir şey oluyor. Şurada gereksiz ufak parçalar oluşturmasını istemiyorum. Oraya da bir minimum uzunluk giriyorum. O parça eğer 2 santimlik bir parça oluşacaksa burada program buradan bölmüyor yani. İşte bu ufak tefek ayarlarımız var. Yayları bölme. Eğer şimdi bu projede bu ayarı kullanalım. Çizgi mesela geliyor yayın ortasına denk geliyor. Yayı ikiye bölmemizi istiyor muyuz? İstemiyoruz. Şu anda istemiyoruz. Yayları bölmesine gerek yok. Ve çizgileri böl diyorum. Şimdi program bakın burada başlıyor hızlı bir şekilde bölme işlemini yapmaya. Bölme işlemini yaptı. Şimdi şöyle mesela yukarıda ben çalışıyordum şu anda. Buraya geliyoruz. Burada bir şey daha var. Şimdi mesela şurayı böldürdük. Bu daha önce tek parçaydı çizgimiz.
Ama şimdi buradan gelen kabloyu da şuradan gelen hatla birlikte toplayıp burada 2 tane ayrı ayrı çizeceği için zaten bu işlemleri yaptık. Projeci böyle çizmiyor tabii. Şimdi bir şey daha var. Şurada mesela ufak ufak parçalar kalmış. Şimdi bu tür ufak parçaları, hatları birleştirdiği yere kadar birleştirmesini istiyorum ben çizgileri. Yani böyle bu ayrı kalmasın. Daha sonra işte çünkü bazı sorunlar sebep olabiliyor birleştireceğiz zaman program bunların. Şimdi layer'larımızı güncelle diyelim. Şu listeyi tekrar oluşturalım. Şimdi mesela şu layer'ımı yapacağım. Bu layer'ı mesela yapacağım zaman bastım. Hatları birleştir diyorum. Yine tolerans değeri giriyorum buraya. Hatları birleştir diyelim. Bir bakalım sonuca ne çıkacak. Bakın aşağıda gidiyor. Bayağı bir böyle şimdi parçaları program böldükten sonra bir de tekrar yani her bir parçayı branşman yerine kadar bakın buradan ne yaptı? Bunu birleştirdi. Yukarıdan gelen parçayı da zaten aynı şekilde burayı da birleştirdi. Şimdi yani tekil parçalar olmuş oldu. Ama bunları hani şurada bir branşman olduğu için kalkıp da burayı ya da birbirine karıştırmadı burayı. Yani kendi içerisinde minik minik bütün parçaları tek tek birleştirebildiği yere kadar branşmanları birleştirdi. Şimdi Lecanıma gideyim. Neyi seçmişiz? Tempest hattını. Şunu kopyalayayım buradan. Yani kablonun tipini de seçebilirim. Bunu da seçebilirim. Kabloya geçip data kablosundan mesela Tempest hattını seçiyorum. Burada kablo arama çalıştırıyorum. Şimdi burada maksadımız ne? Şimdi kabloların en uçtan yani prizden başlayarak data kabinine kadar gitmesi. Bunu sağlayacağım. O yüzden hattın ucunda olması gereken text veya blok. Mesela seçiyorum şurada. Şu blokları başlayarak ucunda yani şu bloklar olan parçalardan tanımlamaya başla gibisinden gidiyorum. Tabii şimdi anlayamıyoruz ilk başta bazen çünkü renkler, layer'lar birbirine karışmış oluyor. Şöyle seçiyorum. Tipimi, kablo şeyin tipini yine aynı şekilde doğru seçtim. Burada ne yapıyorum? Yine aynı şekilde bir bakayım bu muydu? Evet, Tempest Line seçtim. Bazen projeci ufak tefek isim hataları mesela Tempest Line ya da Tempest Tree Line, Tempest Line 2 böyle değişik şeyler yapmış olabiliyor. Onlar da buradan görüp hepsini birden seçebiliyoruz yani o imalata uygun olanları. Yine bir tolerans değerimiz var burada. Yine çizgilerin hani tam uçça yani şöyle bir şey varsa mesela şurada projeci bazen böyle unutup da şöyle bir şey yapmış olabilir. Bu program bu sefer buradan bir bağlanan hat yok diye görüp burayı komple tek parça alıp gider. Bu da hatalara sebep olacağı için böyle ufak tefek hataları gidermek için işte 3, 5, projeye göre 10 mutlaka bir tolerans değeri girmemiz gerekiyor ki böyle çizgileri tam uçça getiremedikleri durumlarda program işte bunu görüp oradaki hatayı bize iletebilsin. Şimdi ne yapacağım? Bir kontrol et diyeyim önce. Bu kontrolü mutlaka yapmamız lazım. Bu işte bakın şu anda 0 hata var diyor. Yani şöyle bir şey olabilir. Mesela bu çizgi bu da Tempest Line olması gerekirken projeci bunu başka bir layer'la yapmış olabilir. Ama bu kontrol et dediğimiz zaman hani gelip buna bağlanıp programın doğru başka layer olmasından kaynaklanan burayı bölmediği için hatalar olmuş olabilir. Bunları kontrol ettirmiş oluyoruz. Şu anda bir hatamız yok. 0 hata var. Buna emin olduktan sonra artık ara diyebilirim. Şimdi burada buluyor. Bulamadıklarını şimdi ne yaptı? Bakın 152 tane, 63 tane buldu. Zaten burada da gösteriyor şu anda. 89 tane bulunamayan var. Yani bulunamayan dediği aslında şunlar şu anda ilk gördüğümüz. Ne yaptı? Yukarıdan başladı. Bakın prizden çıktı. Buraya kadar getirdi hattı. Bu hattı da buradan buraya kadar getirdi. Şimdi uç noktaları buldu. Ya da bulamadıkları da var. Çünkü
bütün şeyleri aratamadık şu anda. Mesela şuna bakalım. Bak, bu başka bir layer olduğu için bunları tanımlamadı. Bu biraz sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi uçları tanımladı. Şimdi eğer adetli olarak toplatmak istiyorsak metrajımızı, yani burası 1 adet, burası 1 adet, program gelip buraya 2 adet yazmasını istiyorsak artık uç hatları değil branşmanları tanımlamasını isteyip şu ara tuşumuza bastığımız zaman şimdi bu branşmanları toplaya toplaya gidecek. Bakın ne yaptı, buraya geldi, artık diyor ki bu kablo 2 adet. Şuradan da 2 adet geliyor, buradan da geliyor. Ne yapıyor? Bunları toplaya toplaya artık panoya kadar götürüyor. Mesela bakın burada 12 adeti bulmuş. Buraya kadar getirmiş. Şimdi ne yapıyoruz? Mesela bu taraftan hat gelmiş Tempest. Ama buradan gelmediği için bir sonuç. Çünkü nereden anlıyorum? Ben programa demişim ki kalınlığını ve rengini değiştir tanımladıklarını. Onların ayarlarını da şurada ayarlar kısmında tanımlamaları ve kalınlığını buradan seçiyorum. Programda ona göre tanımladıklarını değiştiriyor. Tanımlamadıklarını aynı bırakıyor. Şimdi buradan gelmediği için buraya devam ettiremedi zaten. Mutlaka şuranın tamamlanması lazım ki bu hatla bu hattı birleştirip şu şekilde devam edebilsin. Demek ki burada bir sorun var. Hattın en başına ya da en ucuna gidip şu şekilde bakmamız lazım. Bakın bütün buraları görüyor musunuz? Buralardan hep gelmiş. 3 tane gelmiş Tempest Line. Burada da yukarıdan gelmiş. Bir sorun yok ama şuradan gelmediği için ne yapıyor program? Bekliyor. Çünkü burada bir şeyin gelmesi lazım ki devam edebilsin. Bakın buralarda da bir sorun yok. Yani en ucunu gidip bulmamız lazım. Bu başka bir blok. Bu bloğu ne yapmışız? Biz daha önce işaretlemediğimiz için tabii tanımlamış. Şimdi tekrar uç hatlar dememiz lazım. Bunu arayıp bulması lazım. Bu başka bir şey, layer. Doğru. Burayı tamam. Bu başka bir hat olduğu için bulmayacak. Bizim Tempest nerede kalmış? Tempest burada kalmış. Evet. Bakın şuradaki bir sorun. Görüyor musunuz? Şimdi şöyle, programın değişik kontrol mekanizmaları var tabii. Bunun ucunda başka bir layer gördüğü için mesela şunu silelim. Bakın burayı tanımladı, hepsini tanımladı ama projeci burada bir hata yapmış. Bu başka bir layer, dedektör layer'ı ve bu hatadan dolayı program bunu algıladığından dolayı devam ettirmiyor. Yani ne yapacağız? Ya EMA diyeceğiz, bunun layer'ını düzelteceğiz veya join de diyebilirim. Tek bir parça haline getirmek. İşte buralarda durduğu için, yani bu hatalar devam ettirmediği için biz bayağı kontrollü gidebiliyoruz bu şekilde. Ve ben şu anda uç hatları ara dersem bu prizi seçip şimdi buradan ne yaptı? Aldı gitti. Şimdi eğer bir sorun yoksa branşmanları tekrar ara dersem artık bu hattı götürmesi lazım. Gidebildiği yere kadar. Bakalım, bakın demin burada durduğu şuradaki bilginin gelmesini beklediği yeri devam ettirdi. 9 demiş. Buradan kaç geliyor? 2 de buradan geliyor. Ne yaptı? 11. 2 de buradan geliyor. 13. 12 de buradan geliyor. Ne yapacak? 25. Evet, yukarıdan da geliyor. 3 de yukarıdan. Hepsini topladı. 28 tane toplaya toplaya gitti. Yani şu anda bu adetli çalıştığımız bir sistem. Bazen bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi geri alıyorum işlemleri. Bir de bu projecinin toplu çizdiğini aynı şekilde biz tekli çizime dönüştürebiliyoruz. Şimdi tekrar en başa alalım. Ne yapıyorum yine aynı şekilde? Böyle
Bloklarımı seçiyorum. Prizlerden başlıyorum. Uç hatları işaretliyorum. Layer'ım mesela ilk baştaki gibi olsun. Şu anda temiz. Listeyi yenile dedim. Şu layer'ı arayacaksın diyorum. Ve ara diyorum. Şimdi buldu. Şimdi biraz önceki ne diyordum? Branşmanları yap diyordum. Şimdi onu demiyorum. Şimdi tekli çizim yap diyeceğim. Bu sefer ne yapıyor? Her bir prizden panoya kadar bütün kabloları tek tek ayrı ayrı çizecek. Bakın yine burada geldi durdu. Çünkü buradan hattın gerisinden gelen sorun var. Onu düzeltmemiz lazım ki devam edebilsin. Ne yapıyorduk? EMA veya join'le şuradaki layer hatasını düzeltip yine uç hattı bulmasını istiyoruz. Uç hattı buldu. Artık bu şekilde toplaya toplaya devam edebilir. Tekli çizim yap. Şimdi bakalım. Evet, buraya kadar getirdi. Bu telefon attı. Bu da telefon attı. Şu bizim Tempest line'ımız. Mesela şu noktada bir bakalım. Şu şeyi görebiliyorsak seçtiğimiz hat bütün prizlere böyle gittiğini, bakın highlight seçilmiş hepsini görüyoruz. Bu şekilde bütün prizlere gittiğini görüyorsak yaptığımız işlem doğrudur. Ama bazen işte yanlış yönlendirirsek programı veya çizimde bir sıkıntı var, hata varsa o zaman da işte buradan çıkıp başka bir yere gidiyor gibi gözükebilir. O zaman geri alıp o hatayı şu anda nerede olduğunu tespit edip undo yapıp geri alıp düzeltmemiz lazım. Tekrardan başlamamız lazım. Bakın çok net şık bir şekilde bütün prizlerden buraya kadar hattın geldiğini görüyoruz. Ne var? İşte şuradan gelen parçayla birleşip bu şekilde devam etmesi lazım. Burada yine sorun var. Evet, burada başka bir kattan buraya gelen şeyi eklememiz lazım. Çünkü burası tanımlanmadığı için ne yaptı? Burada durdu, devam edemedi. 1950 kodunda bakıyorum şurada T1-12 arasında burayı gidip evet burası şu telefon bu Tempest evet. Şimdi burada burası tamamlanmış. Burada tamamlanmasaydı önce burayı yapmam lazım ki çünkü oraya kaç tane hat gideceğini bulmam lazım. Bakın mesela güzel bir şekilde bütün prizlerden buraya kadar gelmiş hattımız. Zaten bir taraf yeşil olsaydı orijinal gibi bir taraf işte anlayacaktım ki önce burayı tamamlamam lazım. Mesela şurada kaç tane hat var? Bir erase diyorum, görüyorum 18 tane aşağıya hat gidecek. Tekrar undo yapayım. Ben bu 18 tane hattı işte 1950 kodu pardon 1295 kodu burası da 860 kodu. Biz şu anda 860 kodundayız. İşte aradaki fark ne kadar? 4 metre 35 santim. Şimdi burayı manuel girmem gerekiyor. Şuraya 18 tane ekstra uzunluk kısmını da 4.35 giriyorum ve manuel tanımla diyorum. Şu oku da seçiyorum. Çok önemli değil yani istersek ok kısmını farklı bir layer yapabiliriz. Ne oldu şimdi? Niye ekstra uzunluk diye girdim? Çünkü bu çizginin bir kendi uzunluğu var. Bunu metraja dahil etmemiz lazım. Bir de diğer kattan gelen buraya 18 tane 4.35 metre yani katlar arasındaki dikey mesafe kadar olan bir şey var. Bakın buraya girdiğim şey üzerinde yazıyor programın. Yani ne diyor? 18 tane L eşittir 5.63 dedi. Şu eklediğim çizginin kendi uzunluğu. Artı dediği de buraya koyduğum ekstra uzunluk. Yani 4.35. Program ne yapacak? Şöyle yapacak. 5.63 ile 4.35'i toplayacak. Bir değil 18 tane olduğu için
Toplam uzunluğu da 18'de çarpacak. Bu şekilde metraja girecek. Şimdi üstten gelen hatla bir tekrar tekli çizim yapmasını isteyelim. Şu anda burayı devam ettirmiyor. Niye? Burada tam ucunda farklı bir şeyler daha geldiğini program anlıyor. Bu bir hata olabilir. Mesela diyelim ki bu da aslında bu Tempest Line olması gerekiyor olabilir. Yani bunun ucuna birleştirdiği için projeci burada bir hata yapmış olabilir. Onu o yüzden farklı bir değer olmasına rağmen devam etmeyecek. Ne yapmam lazım? Bu layer'ı kapatmam lazım. Şimdi böyle net bir görüntü ortaya çıkarsa artık devam etti, gitti. Kabine kadar girdi. Şimdi tıkladığım zaman bu kabine giren bütün prizlerden çıkan hattın hepsinin doğru bir şekilde girip girmediğini tekrar buradan kontrol edip şunu görmen lazım. Bunu görebiliyorsak bir sorun yok. Zaten işin sonunda şurada bulunamayanlar kısmında bir şey görüyorsak bulunamayanlar sıfır olana kadar şu anda devam etmemiz lazım. Şimdi burayı tamamladığımızı düşünüyorum. Tekrar bir kontrol edeyim dedim. 18 emin oldum. Şurada 18 taneydi hat gelen. Kod farkını da buraya eklemiştik. Şimdi tabii burada otomatik bir işlem çalıştırdığımız zaman buradaki ekstra uzunluğu program otomatikman siliyor. Hani bir daha yapacaksak bir gözümüzün ucuyla mutlaka şuraları kontrol etmemiz lazım. Mesela 18 burada sabit kaldıysa ve ben biraz sonrakinde mesela 2 tane, 3 tane, 1 tane veya 40-50 tane gelecekse hani gözümün ucuyla mutlaka işlem yapmadan önce buraları bir kontrol etmem lazım, check etmem lazım ki yanlış bir işlem yapmayalım. Yanlışı devam ettirmeyelim. Şimdi şurada bulunamayanlar şuna basarsam birinci bulunamayana gidecek. Bakın görüyorum ben burada bulunamayanı. Ne yapacağım? Bu şeyi seçmemişim bloğu. Bu çünkü D'li blok. Ben daha önce hatta şu ikisini birlikte seçelim ki tek tek uğraşmayayım. İkisini de aramış olayım. Tempest. Yine gözümün ucuyla bir kontrol ediyorum. Hata yapmayayım diye uç hatlar. Arama mesafesi de şu. Yani şimdi bu blok bazen uzakta olabilir. İşte çizginin ucuyla bloğun arasındaki mesafe. Hani mümkün olduğu kadar bunu zaten değiyor şu anda. Yani ben 0 desem bile değdiği için bulacak. Ama ufak tefek yine şöyle şeyler olabilir. Çizim hataları. Bunları gidersin diye. Hani 5 yapayım, daha emniyetli çalışayım. Bulamadığı yerleri zaten buradan göreceğim için daha küçük yapmam böyle benim daha bir kendi kontrollü, emniyetli çalışmamı sağlıyor. Uç hatlar dedik. Ara diyeyim. Evet. Bunu da yaptı. Bu taraftan da geldi bakın. Şimdi benden diğer komutu çalıştırmamı bekliyor program. Yani adetleri toplayarak mı gideceğim yoksa tekli çizime mi dönüştüreceğim? Bakın buradan da hattım geldi. Şurayı tamamlarsa alıp bunu devam edip gidebilecek. Tekli çizim yapmasını istiyorum. Hop gitti. Ne oldu? Bulunamayan 17'ye geldi. Şimdi tekrar buna tıklıyorum. Evet. Gelip baktığım zaman ne görüyorum ben burada? Eksi 0,10 100 koduna gidiyormuş. Şimdi o kodu bulup şurası zaten bir üstü. Bu 860. 8A.
Tam yerini bulamadık. Oradaki şeyi aynı şekilde buraya manuel tanımla denememiz lazım. Bunu sonra bakacağım. Geçiyorum burayı. Evet, şuraya geldik. Bu bulunmamış. Evet, yine aynı şekilde şuradan gelen bir tam ucunu bir bulalım. Mesela şu. Bu da muhtemelen başka bir blok. Bunlar öyle olduğu için bulmuyor zaten. Ara diyelim. Evet, bunları da bulsun. Bir tekrar tekli çizim yapmasını isteyelim. Bulunamayan 4'e düştü şu anda. Zaten birisi bu. Lejanttaki çizgi, diğer lejantlardaki çizgi 4 ve bitti. Tekrar buna geldi. Şimdi bunu tamamladığım zaman ne yapmış oluyorum? Bu layer'da hiçbir şekilde artık tanımlanmamış bir çizgi kalmadığına emin oldum. Şu anda 4 tane sadece kaldı. Bunu ne yapmış oluyorum? Tanımlamış oluyorum. Şuraya bakacağız zaten sonra. Şimdi diğerine geçebiliriz. Ne yapıyorum? Yine aynı şekilde dönüyorum. Çizgi böl kısmına nesnemi seçiyorum. Şunu yapacağım. Bunu seçtim. Şimdi bütün layer'ları açalım. Çünkü açık olsun ki hani ben bileyim yani. Bazen projeci şu hattı bu hat başka bir hat layer ile çizebiliyor. O yüzden kendim emin olmak için açıyorum hepsini. Yeri geldiği zaman kapatıyorum. Ne yaptım? Layer'ımı seçtim. Şu hattımı seçtim. Çizgi böl demiştik. İstiyorsanız ayrı ayrı yapacaksanız şu aşamada da böl diyebiliriz. O branşman yerlerinden projecinin tek olarak çizdiği hepsini bakın şimdi yine çıktı. Tek tek yine böldürmüş olduk. Şimdi hatları birleştir diyeceğim tekrar. Yani bütün çizgileri gittiği yere kadar, branşman yerine kadar olabildiğince birleştirsin. Minik minik parçalar, ayrı ayrı çizgiler kalmasın diye bu işlemi yapıyoruz zaten. Evet, bu işlem de bitti. Şuraya geliyorum. Bunu seçiyorum. Şimdi zaten veri tabanının aslında biz girmiş olsaydık bu imalatları burada görecektik ama ben veri tabanına eklemediğim için buraya kendim ekliyorum. Pozlandıramayacak tabii kendim eklediğim zaman. Yani veri tabanının en güzeli eklemek, poz karşılığıyla eklemek imalatı bu şekilde. Burada seçtiğiniz zaman listeyi işte açtığınız zaman her şey karşınıza güzel bir şekilde çıkıyor. Tekrardan listeyi yenile diyelim. Layer'ımızı seçelim. Mesela ben ilk tanımlarken şuraya böyle saçma sapan bir blok ismi yazıyorum ki şimdi gidip hangi bloğun ucundan başlıyor bunlar onları bulmak yerine ara diyeceğim. İşte bulunamayanlardan başla diyeceğim. Tabii önce bir kontrol et diyorum. Burada bir hata buluyorsak önce bunu düzeltmemiz lazım. Evet. Bir hata çıkmadı. Şimdi ara diyelim. Tabii böyle saçma sapan bir blok bulamayacağı için hepsi bulunamayan olarak bize gelecek şu anda. Evet. Zaten tanımlanan 0, tanımlamayan 527. Şimdi şu şekilde basarak bir başlayalım. Nereden başlayacağız? Evet. Mesela şuradan başlıyor hattımız. Ne yapacağım? Şuradaki işte bloklarımızı seçebiliriz. Şurada da var. Şöyle işte rastgele bununla alakalı yerleri gördüğüm için seçiyorum. Evet, aynı şey layer'lar zaten. Ve yine aynı şekilde başlayalım ara diyerek. Şimdi tabi bildiği için şu anda
tanımlıyor. Şimdi burada kontrol et dediğimiz şeye tabii basmazsak eğer başta ve burada diyelim ki şu başka bir layer, bu işte kendi layer'ımız. Bu başka bir layer olduğu için program bunu dahil etmeyecek ve bu burada kalacak. Bunu tabii ne zaman anlayacağız? İş en son bittiği zaman. Gelip burada böyle tanımlanmamış bir tane çizgi gördüğümüz zaman anlayacağız. Ve o zaman her şeyi başa alıp tekrardan bunu da dahil et, düzeltmemiz lazım ki bütün çalışmamız boşa gidecek. O yüzden Ctrl et tuşuna basmamız çok çok önemli. Tekli çizim yap diyelim. Tekrar birleştirelim. Yine aynı şekilde kalanlardan, bulunamayanlardan gide gide projemizi tamamlayacağız. ...49 tane daha bulduk. Evet, aynı şekilde gidiyoruz. Evet, burada mesela yukarıdan gelen bir şey var. Takip edelim. Bu diğer kattan buraya gelecek. Burada böyle bir çizgi var. Evet, farklı bir blok. Hemen bunu da seçip ara diyelim. Zaten bu hattın bağlı olduğu prizleri biliyorsam hepsini tek seferde seçip başlatabilirim. Mesela şurada bir şey var. Bu da bu mesela. Bakın bunu da seçeyim. Gidip hata olmasını beklemek yerine ya da bulunamayanlar olması. Seçebilirim ama ben şu anda bakmadığım için böyle gidiyorum. Biliyorsak gidip hepsini tek seferde seçip ara deyip hepsini tanımlatabiliriz. Şimdi bakın bu buradan geldi. Buradan da geldi. Yukarıdan da geliyor. Ben şimdi bunu tekli çizim yaptığım zaman bunların hepsini götürecek. Devam edecek. Evet, bu da gitti. Bu tarafı çözdük biraz önce. Aman. Şurada evet boş uç diyor. Evet, bu bloğu da seçebilirim. Bunları da şu anda çıkışını yapacak. Bu da aynı attığımız. O zaman şöyle yapalım. Hem bunu seçelim. Ara diyelim. Bütün bu bloklardan çıkanların hepsini tanımlasın. Şurada görüyorum zaten işlem sonucunu. Evet, 387'den 28'ini buldu. Şimdi tekrar tekli çizim yapmasını isteyelim. Bazen böyle binlerce bulunamayandan başlıyoruz. İşte böyle düzelte daha çok çizim hataları oluyor. İşte uç uça olmalar, layer hataları, farklı durumlar oluyor. Bunların hepsini düzelte hatasız bir şekilde, bakın bu da başka bir blok. Hepsini binlerce hatadan böyle düzelte sıfıra doğru gitmiş oluyoruz artık. Evet, burada mesela başka bir bloklar daha çıktı. Şunu da seçeyim. Yine ara diyelim. Yine 193 şu anda bulunamayan tekli çizim yap diyorum. %70'e düştü. Yine aynı şekilde. Şöyle
Geri geri de gidebiliriz, fark etmez. Bunlar zaten üst katlardan, geldiği katlardan yapınca artık orayı zaten tanımlayabilecek. Burada da aynı şekilde. Mesela 19 12.95 koduna diyor. Nerede? 11-12 arasında. Evet, burası şu. Bu. Şimdi buradan kaç tane geliyor? Şu adeti zaten yani tanımlanmasa önce burayı yapmamız lazım ki kaç tane oraya ilave edeceğimizi bulmamız lazım. Siliyorum. Bakın 38 tane çıktı. Çok ciddi bir rakam. Şimdi bunu unutmasak yani unutsak şimdi 10 metre 380 metre burada bir kablo şeyi çıkacak. Zayiatı. 38 şöyle hemen gideyim tekrar aynı yere. Ne yapıyorum? Burayı 38 yapıyorum. 12.95 kodundan 8.60 kod şu anda bulunduğumuz kod. Yine ne kadar ilave ekleyeceğim? 4.35 metre ilave ekleyeceğim. Bunu manuel olarak buradaki hattımıza ekliyorum. Yani doğru yere ekleyip eklemediğimi görmek için özellikle tıklıyorum ki aynı layer mi değil mi? Bakın ne yaptı? 38 tane. Çizginin kendisi 1.95'ti. 4.35'te ekstra uzunluk olarak eklemiş oldu. Şu etiketi silebilirim. Bazen karıştırıyor mesela anlamak için şeyi. Bunlarda herhangi bir bilgi yok. Bütün bilgiler tek çizgilerde. Şunu silersem bu hattı da bakın şimdi mesela şunu da sileyim. Şimdi şu da tamam. Şu anda bu devam etmesi için bütün şuradan gelen bakın hepsini bağlamaması için artık hiçbir sebep kalmadı. Ne yapacak? Bütün hattımızı devam ettirecek. Tabii şurada gelen yukarıdan gelen bunun da artık tanımlanması lazım. Onu da tanımlatalım öncelikle. Şunu. Bakın yine burada bir layer sorunu var. Socket line diye bir layer'da yapmış projeci bunu. Niye? Hani çünkü bu bloğu tanımlamıştık ama burada bir layer hatası olduğu için program o hatayı gördüğü için buradan başlatmadı, devam ettirmedi. Yani baktığınız zaman burada anlaşılmıyor. Üzerine tıklayınca anlıyorum socket line olduğunu. Ne yapabilirim? EMA deyip bunun layer'ını artık doğru layer'a çevirsem, uçakları tanımlamasını istersem ne yaptı? Şimdi tanımladı bakın. Şimdi artık yukarıdan eğer başka bir sorun yoksa burayı da devam ettirecek, burayı da devam ettirecek. Buraları da tanımlamıştık. Şimdi artık sistemi çözmesi lazım. Bakalım. Evet. Buraya kadar gelebildik. Şuradan yine bir süreksizlik oluştu. Evet. Zemin katta giden bir şeyimiz var. Bir de burada devamı var bunun. Buna bir bakalım. Bu ne? Yine bu da aynı işte üst kattan geliyor. Bunları tabii bizim manuel yapmamız lazım. Zemin kat VS10 priz grubuna diyor. Şurada tam altıdan. Şurası. Evet. Şimdi bir bakalım. Şunları silebilirim. Bu. Bakın bu oka 1, 2. Şurası yani 2 tane. Biraz önce bunu yapmıştım ben. Bu da 2 tane. 2 tane buradan oraya götürmemiz lazım. Şuraydı. Ne yapıyorum? Burayı 2 olarak ayarlıyorum. Zemin katın kodu eksi 0.10. Şu anda bulunduğumuz kod 8.60. Burayı da 8.70 yapıyorum. Ne oluyor? 8.70 dikey mesafeden 2 tane hat manuel tanımla dersem buraya eklemiş oldum.
Şimdi bu hat gitti. Ne yaptı? Buraya kadar geldi. Şurayı da tanımlarsam artık bunu devam ettirip bu aşağıdan da bir şey geliyor. Onu da tabii bakın yine farklı katlardan bunları yapamıyor tabii program. Biz kendimiz bakıp yapmamız lazım. Hepsini tanımladığımız zaman hiçbir sorunumuz kalmayacak. Zaten şu anda 57'deyiz bulunamayan sayımız. TH11 yine zemin kattan geliyor. Şuradayız. 860 koduna giden bu telefon, evet bu. Şunları siliyorum. Bir tane. Şurayı bir tane yapalım. Manuel tanımla diyorum. Onun kısa yolu BB. BB'ye dersem zaten yine gözümün ucuyla kontrol ediyorum koduma, adetime. Şunu da yaptık. Şimdi burayı ne yapmış olduk? Tamamladık. Burayı zaten kendisi devam ettireceği için biz diğerlerine gidelim. Yine zemin kat VS10 priz grubuna diyor. Evet, burası. Etiketlerimi silebilirim. Evet, bu 1, 2. Yani şurada 2 tane gelmiş. Yine 2 tane 8.7 mesafede BB diyorum. Burayı tamamlattım. Bu zaten başka bir kablo. Bunda bir sıkıntı yok. Bir bu, bir de şunu tamamlarsak sorunumuz kalmayacak. Gidiyorum yine aynı şekilde. Bakıyorum. VS10 demişti. Şunları silelim. Evet, 2 tane burada. Diğerine bakalım. Bir tane de burada ekleyeceğiz. Şura 2 zaten. Hemen manuel tanımla deyip bunu tanımlıyorum. Şuradan azaltabilirim. Manuel tanımla veya BB, bunu da tanımladım. Evet. Şimdi tekli çizim yapmasını isteyelim. Bakın 10 tane azaldı. 47. Hepsi gitti gitti gitti. Evet. Bakın buralara girdi. Şu görüntüyü görmem lazım. Kendimi kontrol etmek için. Yani şuraya tıkladığım zaman bütün hepsi buraya girdiği için böyle bütün prizleri gittiğini görüyorsam doğru yapmışımdır. Eğer görmüyorsam, burada yanmayan yerler varsa hatayı nereden, yani başka bir yere mi bağlandı görmem lazım. Save ettim. Hatta belirli aşamalara gelince mutlaka yeni bir versiyon numarasıyla save ediyorum ki geri dönme imkanım olabilsin. Mesela 03 diyorum. Çünkü bir hata olursa hani bunu iptal edip tekrar başlayabileyim diye. Evet, burada da farklı bir blok çıktı karşımıza. Bunu da seçelim. Seçtim. Ara diyorum. Heh. Ne yaptı? Bakın bunların da uçlarını tanımladı. Şimdi şu araları, bir tane de şurada var. Görmüş olduk hemen. Bunu da tanımla diyelim. Bütün uçları ne yaptı? Hepsinden çıktı. Şimdi tekli çizim yap dediğiniz zaman şu arayı çözmesi lazım. Evet, çözdü. Ne oldu? 26'ya düştü. Şimdi bu tabii bir alt kota gidecek. Burayı önce çözmemiz lazım ki buradaki adeti 860 koduna götürmemiz lazım. Bir bakalım sorun nerede? Evet, yeni bir bloğumuz daha var. Bir sürü tabii priz olduğu için hepsini tek seferde anlayamıyorum şu anda. Evet, bunu da tamamladım. Yine şuradan hattımız
Bakın burada bir sorun yok. Burası bekliyor. Neyi bekliyor? Buralardan veri gelmesini bekliyor. Evet, bu VS7'yi şimdi zaten arattı. Burayı da tamamladı. Şuradan bakalım. Bakın buralarda yukarıdan gelenler de tamamladı. Nerede sorun? En uçta. Devam ediyoruz. Şunları silelim. Evet, buralarda tamamlanmış. Şimdi çalıştır diyelim. Ne yaptı? Hepsini götürdü. Bakın buraya girdi. Telefon. Bizim şeyimiz buydu. Tabii ben böyle tek tıklarsam, şimdi tek bir çizgiyi seçmiş oldum buraya giren. Şöyle yaptığım zaman bakın hepsini bağlandığını görüyorum. Bir erase diyelim ya da move da diyebilirsiniz. Bakın 74 tane kablo var burada, buraya giren. Geri undo yapmayı unutmayalım. Yoksa silmiş oluruz. 74 tane kablomuz var. Hatta bazen şaşırmayalım diye not almam gerekiyor bunları. 74. Ne yapıyor? Eksi 860 kotundan diyor geliyor. Pardon, artı 860 kotundan. Yani şuraya. THE olan aksın üzerinde. Evet, biz bunu demek ki ne yapmışız? Herhalde sıfır kotundan mı getirmiştik? Bir bakalım. Yok. 435 kotu 38 tane eklemişiz ama bu tabi demek ki başka yanlış bir şey ekledik biz buna. Hem değil, şuradan 74 ve mesafemi de 435 olarak tanımlayıp manuel tanımla diyorum. Hatta şöyle x'de deyip buradan bakabilirim. 74 bu adet. Şu da ekstra mesafemiz. Yine tabii emin olmak için kontrollerimi yapacağım. Demek biraz önce biz eksik yapmışız, yani şimdi onu anlıyorum ama ne oldu? Sonuçta hatamı fark edip düzeltmiş oldum. Muğda diyebilirim. Bakın ne yapıyor? Bana hemen 74 tane olduğunu söylüyor zaten burada. Geri iptal tuşuna bastım. Şimdi tekrar burayı zaten diğer binadan gelecek. Onu sonra yapacağız. Bu da bunun devamı zaten. Bu zemin kattan geliyor diyor. Bunu da oradan getireceğiz. Zemin kat VS10 priz grubu. Bu. Şunları sileyim. Bakın 2 tane zaten geldi belli. Bir de şu vardı aşağıdan.
Bir tane de bu var. Buraya geliyorum. 2 tane dikey mesafem 8.7 BB diyorum. Bunu tanımlıyorum. Şunu 1 diyorum. BB deyip bunu da tanımlıyorum. Evet. Şuradan gelecek. Diğer binadan gelecek. Artık adeti de buraya ekleyeceğim o binayı yapınca. Sonra bu gidebilecek. Tekrar buradan öbür şeye girecek. Bir bakalım. Bu zaten biraz önce baktığımız. Bu tanımladık. Lejanttaki çizgi, lejanttaki çizgi, lejanttaki çizgi. Evet, şu anda yapabileceğimiz buradaki her şeyi tanımladık. Aynı şekilde bütün diğer imalatları da yapa yapa gidiyoruz. Sistemimiz bu şekilde.